arası planlama bugün çok kullanılan bir terim, yeni bir terim. Proje yapacağınız alanı bir boş levha gibi görüyorsunuz. İstediğiniz projeyi bunun üzerinde gerçekleştirebileceğinizi varsayıyorsunuz. Her şeyi yok ederek, dozerleyerek, hani flora ve faunayı yok ediyor, yeşil alanları yok ediyor, dağların tepelerini bile kazıyarak yok ediyor. İstediği gibi çalışabileceği, istediğini gerçekleştirebileceği bir alan yaratıyor. Çeşme Yarımadası'nda 16.440 hektar alanda ki büyüklüğü yaklaşık 23.000 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda bir ana yatırımcıya tek başına bu alandaki tasarruf hakkının verilmesine ilişkin bir proje. Çeşme projesi bu anlamda kamu mülkiyetinde olan bir alan sermayeye peşkeş çekiliyor. Esas projenin temelinde bu var. Bu alan birinci derece doğal sit alanı olabilecek kadar iyi bir biyoçeşitliğe sahipti. Bu kriterleri sağlıyordu. Neden şu anda kontrollü kullanıma kadar düşürüldü seviyesi? Ayaklarımızın ucuna basarak dikkatle gezeceğimiz bir saha burası. Yani bunu görürsen tabii. Türkiye'de böyle bir takım turizm testleri vardır. Koskoca bir orman alanında böyle bir açıklık alan, orada bir otel alanı. Doğal hayat bilgeliğiyle bakmadıkları için ormana bütün bunları görmemeleri mümkün. Hakikaten görmüyorlar. Vallahi onların gözleri ışıl ışıl olduğu için onlar dolar görüyorlar. Ne kuşu görüyor, ne sürüngeni görüyor, ne memeliği görüyor. Hiçbir şey görmüyor gözü. Sadece para görüyor. Mesela bakıyorsunuz orman vasfını yitirmiş diyor. Yansa da kesilse de orman vasfını yitirmez. Niye? Çünkü şöyle bakmıyor. Orada bir orman ekosistemi var. Çeşme Turizm Projesi'nin olduğu bölge habitat tipi bitki örtüsü friganadan oluşuyor. Muhtemelen bir yangına maruz kaldığında anlıyoruz. Çünkü çok yakında Kızılçam ormanları var. Kızılçam ormanları yanıyor ve daha sonra ilk gelen bitki örtüsü frigana oluyor. Friganaya ya da makiye baktığımız zaman ne yazık ki yok edilebilir ya da üzerinde projeler yapılabilir bir alan gibi görülüyor. Mega projeler hiç kuşkusuz 21. yüzyıla ait fenomenler değil. Kralların, firavunların kendi adlarına yaptıkları büyük anıtlar, mabetler gibi projeler. Tabii bu projeler o zamandan baktığımızda tarihi isimlerini nakşetmek, ölüme meydan okumak, kendilerini var edebilme projeleriyken çağımızdaki farkları ne? İnanılmaz bir ivmeyle büyüyen sayıları ve bütçeleri. Her sene 6-9 trilyon dolar arasında mega projeden bahsediyoruz. Evet. İşte Türkiye'den baktığımızda da neden bu kadar büyük bir mega proje patlaması var diye baktığımızda tabii neoliberal ekonomik sistemin içindeyiz. Bu taraf yapılmış Semra abi bak. Her taraf güzel, imar edilmiş. Yollar, yapılar. Şehrin görüntüsü değişti. Ama sadece İstanbul'da değil tabii. Bütün Türkiye'nin her yerinde değişikliği görüyorsun. Gayet güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra abi. Kapitalizmin büyük krizlerinden bir tanesini biz 70'li yılların sonunda yaşadık. Ve 1980 ile birlikte özellikle devletler neoliberal politikaları benimseme yoluna gittiler. Dünya ekonomisini yöneten iki önemli aktör, biri Dünya Bankası, öbürü de Uluslararası Para Fonu, devletin elinde ne kadar kamu yatırımı varsa bunların özelleştirilmesini talep ettiler. Aksi takdirde borç vermeyecekler. Bir yandan da 87'de ilk defa Brundtland raporuyla biz şöyle bir politika tavsiyesiyle karşılaştık. Elinizde ne varsa tutun, çünkü bunlar sizin değil, gelecek kuşakların. İki arada bir derede kalınan bir dönemi biz yaşadık uzunca bir süre. AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte hızlanan neoliberal politikaların sonucu sermayenin çıkarı varsa kentin geliştiği, sermayenin çıkarı varsa altyapı projesinin yapıldığı, sermayenin çıkarı varsa kentlerin dönüştüğü, sermayenin çıkarı varsa bir alanda turizmin geliştiği bir süreç geçirdik. AKP'nin
iktidar olduğu dönemde bütün kamu kaynakları aslında sermayeye altın tepside sunuldu. Bu projelere baktığımızda iki şey görüyoruz. Bir tarafta abartma, şişirme, öbür taraftan küçümseme, azımsama. Ekonomik gelişme ve büyüme etkileri olduğundan fazla gösterilirken ekolojik ve toplumsal maliyetlerde son derece düşük gösteriliyor, azımsanıyor hatta. Bugün Türkiye'de işte bu geçsek de geçmesek de ödediğimiz köprüler, otoyollar olsun, havalimanları olsun ve tabii ki hastaneler üzerinden biz bunu yaşıyoruz. Yani gelirler, kazançlar hiçbir zaman tutmuyor. Peki bunların maliyeti ne oluyor? Maliyeti biz ödüyoruz vergilerimizle. Hani riskler toplumsallaşıyor ama kazanç sermayenin oluyor. Büyük ölçekli projeler eliyle sermayenin çok hızlı bir biçimde dolaşıma sokulabileceği ve bu krizden ancak bu şekilde çıkılabileceği ne olan inanç sebebiyle 2000'li yıllardan sonra Türkiye daha iyi bir reçete öğrencisi olmaya başladı. Büyük ölçekli projeler teşvik edildi. Maden alanlarını düşünün, turizm alanlarını düşünün, otoyollar, köprüler, konut projeleri. Fakat dikkat ederseniz bunların hepsinde ortak bir bölen var. İnşaat. AKP'nin işte o inşaat ya Resulullah ekonomisi üzerinden yükselen bir sistemde hem birikimin sağlanması hem burada fazla istihdamın emilmesi açısından bu projeler iktidarın can simitleriydi. Çılgın projeler olarak ortaya atılması da toplum nezdinde kabul gördü. Ta ki sonuçları bugün işte gördüğümüz üzere ortaya çıkana kadar. 15 Mayıs 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katıldığı toplantı gerçekleştirildiğinde projenin temel fikirlerine karşılaşmış olduk. Bakanlığın iddiası da şuydu: Çeşme'deki şu anki turizm aslında turizm değil, nasıl kentsel dönüşümler oluyorsa turizm de Çeşme'de dönüşecekti. Turizm sezonunun 12 aya çıkarılması temel hedefleriydi. Öte yandan temel amaçlarından bir diğeri de bugünkü Çeşme'ye gelen turist profili yeterli değildi onlar için. Cebinde daha fazlası olan turistlerin buraya gelmesiydi. Golf alanları, farklı spor tesisleri, agroturizm, sağlık turizmi, belli bir kitleye hitap eden bir dizi kullanım anlatılmıştı bu süreçte. Ana yatırımcıya irtifak hakkı verildi. İrtifak hakkı dediğim gibi bir mülkiyet hakkının benzeri sınırlı bir ayni hak. Güneyde 3 tane adamız var. Kuzeyde de yine bir adamız var. Karabağ Adası. Deniz alanıyla birlikte bu adaları da içeren bir tasarruf hakkına sahip oluyor. Sonra yönetmelik diyor ki bu irtifak bedeli turizm bölgesinin içindeki altyapı tesislerinin yapılması için harcanır. Yani bizlere ait bir alanı devlet satıyor, karşılığında bir bedel alıyor. O bedel kamuya geriye dönmüyor. O bedel de yine sattığı kişinin hizmetinde kullanılıyor. Bu alanın yaklaşık 6.000 hektarı orman alanı, 2.000 hektarı zeytinlik ve mera alanı, 4.000 hektarı deniz alanı, içinde adalar da var. Bu alanın yaklaşık %50'si Kutlu Aktaş İçme Suyu Barajı'nın koruma havzası. Bu alanın güney kesimleri Akdeniz Koku Koruma Alanı. En çok yapılaşma hedeflenen bölümü de dediğim gibi Mersin Körfezi bölümü, şurası. Nitelikli doğa koruma alanlarına hiçbir şekilde turizm yatırımı yapılamaz. Ne yaptılar? Buradaki doğal sit statüsünü nitelikli doğa koruma alanından çıkarıp sürdürülebilir koruma alanına dönüştürdüler. Yani oradaki canlı türleri orayı terk mi ettiler? Yani oradaki bitki türleri mi değişti? İşte orada yürüyen kuş türleri başka bir yere mi gittiler? Ne oldu da 1. derece doğal sit alanı iken seviyesi ondan çok daha aşağı bir
seviyeye indi. Nedir burayı önemli hale getiren? Şimdi bir kere bir azmak var. Suyu takip ederseniz bu Kutlu Aktaş Barajı'yla bağlanıyor. Burada tespit edilen endemik türler var. IUCN kriterlerine göre de son derece hassas türler. Bu su bağlantısının her iki tarafında oluşan deniz börülceleri var. Hem su kenarlarında hem de adacıklarda var. Türkçe'de uzun bacak diye adlandırdığımız kuşlar bu börülcelerin içine yumurta bırakıyorlar. Ayaklarımızın ucuna basarak dikkatle gezeceğimiz bir saha burası. Yani mesela projenin tam göbeğinde kızılkiraz kuşları ürüyor. Tam göbeğinde. İşte tanıtım filminde gördüğümüz kadarıyla yapılaşmanın işte %1-1,5 civarında olacağı geçiyor ya da çok düşük olacağı geçiyor. Oraya bir golf sahası yapmakla orayı beton yapmak arasında çok bir fark yok. Çünkü golf sahası için orayı çim yapacaksınız. Orada yerde yuva yapan kuşlar orada yuva yapamazlar. Çünkü burası sürekli işte biçilen, sulanan, sürekli insan kontrolünde olan bir yer. İşte orada bir böcek de yaşayamaz. Çünkü oraya ilaç atmak zorundasınız. Projede şunu görüyoruz, büyük marinalar var, eğlence mekanları var. İşte adaların üzerinde bile eğlence mekanları var. Şimdi orada o adada adam arısı bundan sonra o adalarda yuva yapamayacak. Yani bunlar çok açık. Akdeniz foku oralara gelmemeye başlayacak. Çünkü orada bir tekne, yat trafiği olacak, işte gürültü olacak, ses olacak. Gözlediğim bazı özel alanlar var. O özel alanlarda 2014 yılında gördüklerimi ben bugün göremiyorum. Çünkü oraya günübirlik tesisleri yapıldı, oteller yapıldı. İnsan ayağı girmeye başladığı zaman artık o türlerin oralarda olmadığını görüyoruz. Evinin önüne tekne bağlayacak, arkasına da arabayı bağlayacak. Giriş kapısıyla salon kapısı arasında, arabayla tekne arasında yolculuk yapacak, bir salon yolculuğu yapacak bir hayat tasavvur ediliyor orada. Böyle bir hayat tasavvuru için bütün deniz ekosistemini yok ettiler. Artık Poyraz kuşu gelmiyor oraya. ...16.000 hektarlık alanın %97'si kamu mülkiyetinde. %3'ü ise özel mülkiyette. Bununla birlikte bu alanın sahibi olan bitki türleri, hayvan türleri, küresel ölçekte nesli tehlike altında olan taksonlar mevcut bu alanda. Çeşme Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin %55'lik kısmı nitekli doğal koruma alanı olarak belirlenmişti. Nitekli doğal koruma alanında ise bakanlığın öngördüğü kullanımların herhangi birinin yer alması mümkün değil. Anayasanın 56. maddesi gereğince herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, çevre hakkına haiz. Korunan alanları, içme suyu havzalarını yok ederek yurttaşların sağlıklı çevrede yaşama hakkına da aykırı işlem tesis ediliyor. Bir diğer nokta, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Fokların ve biyoçeşitliliğin korunması gerekiyor. Şimdi bu korunan alanlarda da yapılaşma sağlanarak Barcelona Sözleşmesi'ne yani kanun hükmünde olan uluslararası sözleşmelere aykırı bir işlem yapılıyor. Turizm Bakanlığı projenin meşrulaşması için bir dizi söyleme de ihtiyaç duyuyordu. Bu ülkenin sanatçısına parmak sallayan, eserini ucube diyen iktidar proje alanı içerisinde Güzel Sanatlar Üniversitesi planlıyordu. Sağlık çalışanlarına, doktorlarına ülkeden gitmelerini söyleyen iktidar yine proje içerisinde sağlık turizmini, sağlıklı yaşam köyünü ön plana çıkartıyordu. Ancak bilirkişi raporuyla birlikte bu anlamda projenin meşruiyet zemini de ortadan kalkmıştır. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği, Tabip Odası, İzmir Barosu, Egeçep Derneği ve Çeşmeli bir kısım yurttaş bu davanın açılması için davacı oldu. Dediğim gibi konuya duyarlı, gönüllü avukat grubu ki başta ben bu davayı hazırladım, bu davayı hazırladık. Bilirkişiler raporlarında etraflıca bu değerlendirmeleri yaptılar ve sonuç olarak şunu söylediler. Bu doğal sit alanlarının, su havzalarını, kıyıları koruyacağız diyen bir plan var. Yürürlükte bu plan. Şimdi bu plana aykırı bir uygulama var dediler. Ve bu nedenle işlemin iptali gerektiği mahkemeye bildirildi.
Çeşme aslında bu hikayeyi daha önce yaşadı. Alaçatı Port Projesi'nin ilk ruhsatı verildiği andan itibaren yani bizler hafta sonu belki gidebildiğimiz alanlara, denize, kıyılara bu proje sonrasında gidebilecek miyiz? Bu dünya kendi ihtiyaçlarını İzmir'in yerel sermayesinin kaynaklarından veya Çeşme'nin küçük esnafının kaynaklarından temin etmeyecek. 40 bin kişilik bir yerleşmenin belediye başkanına diyorsunuz ki siz 300 bin kişilik bir yerleşmenin belediye başkanı olacaksınız. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu onun için de buna sarılıyorlar. İşte biz büyüyeceğiz, oteller olacak, insanlar gelecek buraya, acayip de istihdam artacak filan. Yani bunların istihdamdan anladıkları şu, köylü sattığı arazinin üzerine yapılan otelin içinde çarşaf yıkayacak ya da kapısında taksicilik yapacak. Şimdi bu projeler aslında yerinden etme, yerinden sökme, yok etme projeleri. Özgün flora, faunayı, yeşil alanları, ırmakları, sahilleri ama aynı zamanda insanları ve toplulukları da yerlerinden eden, habitatlarını yok eden veya geçim kaynaklarını yok eden projeler. Mesela bazı yerler var benim Ovacık'ta bildiğim. Bazı türleri rahatlıkla görebiliyordum. Son zamanlarda yapılan bir takım tesislerle artık o türleri orada göremiyor. Onlar oradan sürüldüler. Köylü de sürülüyor, diğer türler de sürülüyor. Ne yapacak? Bu oradan çekip gidecek. Tabii burada büyük bir dönüşüm olacak. Şu an mevcut yaşayan türlerin önemli bir kısmı bu alanı terk edecek. Yani genelde şöyle yaklaşılıyor bu tarz projelerde. Başka yere gidebilirler, yakında başka alanlar var ama o alanlarda da tehditler var. Yani şimdi mesela Karaburun'a baktığımızda Karaburun Yarımadası'ndaki değişimi ben işte son 20 yılda çok iyi gözlemliyorum. Yani işte özel ağaçlandırma diye bir şey çıkardılar. Yaban domuzları yaşayamaz hale geliyor. Ya da orada hayvan otlatan köylü keçisini artık otlatamaz hale geliyor. Çünkü telle çevrili, giremez içine. Zaten istediği şekilde bir bitki örtüsü de kalmıyor. Orada yaptığınız her müdahale oradaki türlerin oradan uzaklaşmasına yol açıyor. Biz burayı işte golf sahası yapacağız, biz burayı sulayacağız artık çim olacak burası. Sen git başka yerde yaşa diyoruz yani kısacası. Binayı her yere yapabilirsin ama oradaki habitatı işte başka yerde yaratamazsın. Ekolojiyi yok edecek bir proje, adının ekokent olması tabii ki çok oksimoron. Yani oranın bütün ekolojisini, her şeyi mahvediyor, zeytinliklerinden sahiline kadar. Çok kısıtlı su kaynaklarını yok ediyor. Tarım arazileri gidiyor. Birkaç golf sahasının da burada projeyle birlikte gelecek nüfusun da su ihtiyacını mevcut doğal kaynaklarla karşılamak mümkün değil. Su ihtiyacını ters ozmoz yöntemiyle karşılamayı iddia ediyor bakanlık ama denize bırakılacak tuzun ve kimyasalların o bölgeye nasıl etki edeceği pek açıkçası umurunda değil. Bu Mersin Körfezi civarında bir mega yat limanı yapmayı planlıyorlar. Alışveriş merkezleri, AVM'ler, lüks villalar, helikopter alanları, ticari ve lojistik merkezler, geriatri merkezleri, hastaneler, eğitim merkezleri yapıp burada kendine has kapalı, kendi içinde ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyorlar. Şimdi bu anklav kentleşme aynı gelir grubundan olanların etrafları duvarlarla, çitlerle çevrili, kapısında bir güvenliğin olduğu, dolayısıyla dışarısıyla içerisi arasındaki sınırı da belirleyen kapalı alanlar. Dışarıdakileri içeriye girmekten sakındıran görünmez duvarlar da olabilir. Yani o kadar zengin ve varlıklı bir yerleşimdir ki hani siz korkarsınız içeri girmeye o bakımdan. Yine Galata Port'u mesela örnek vereceğim. Hani ille de oraya bir çit duvar örmeniz gerekmiyor. Çeşme projesinden baktığımızda parası olmayana kapalı, kendi içinde varlıklılara yönelik
bir alan yaratılıyor burada. Kanal İstanbul Türkiye için, İstanbul için nasıl bir proje ise Çeşme projesi de aslında aynı nitelikte bir proje. Bu yarımadanın doğal alanlarına etkileri, ekolojik etkileri benzeşen bir nitelik taşımaktadır. Bu anlamda Kanal İstanbul projesine nasıl karşı çıkılıyorsa topyekün bir şekilde Çeşme projesinde aynı biçimde karşı çıkılması gerekmektedir. Şu an mahkemenin kararı bekleniyor. Bununla birlikte olası bir aksi karara veya mahkeme kararlarına rağmen projeyi yapma kararlılığına karşı İzmir'de yurttaşlar bir araya gelmeye, örgütlenmeye çalışıyorlar. Önümüze dayatılan IMF reçeteleriyle dolar görmeye başladık. Az görüyorduk 2000'den sonra, özellikle bu AKP hükümetleriyle daha beter görmeye başladık. Ondan sonra ne Brundtland raporu kâr etti, ne çevre raporları kâr etti. Belki biraz yerel direnişler kâr etti. Ondan sonra onlar durdurdu. Ama ne yazık ki Kaz Dağları'nı görüyorsunuz. Bilmem nereleri görüyorsunuz. Doğu Karadeniz'de görüyorsunuz. Yani ne su bıraktılar, ne ağaç bıraktılar. Ortalığı siyalöre boğdular ve çektiler gittiler. Sonuç olarak baktığımız zaman dolar mı görüyoruz, kuş mu görüyoruz? Bütün mesele bu.